Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir tavuk fileto tarifiyle karşınızdayım. Gerçekten oldukça basit bir tarif ve hazırlaması çok kolay, malzemesi de çok kolay. Hep beraber hemen sizlerle yapım aşamasına geçelim. Evlerimizde mutlaka haftada birkaç kez tavuk tüketiyoruz. Artık farklı çeşitlerini de yapmak istiyoruz. İşte bu o tariflerden bir tanesi. Gerçekten çok lezzetli oluyor. 2 adet tavuk göğsü kullanacağım. 2 adet tavuk göğsümü tamamen açmadan üzerine böyle öncelikle derin derin çizikler atacağım. İşte gördüğünüz gibi. Bu çizikler tavuğumun daha kolay pişmesini, aynı zamanda da az sonra hazırlayacağım sosun tüm tavuğuma eşit miktarda dağılmasını sağlayacak. Diğer parçamda da aynı işlemi yapıyorum şimdi. Tavuk eti zaten bildiğiniz gibi sağlıklı ve dengeli beslenme, bedensel ve zihinsel gelişim için her yaşta tüketilmesi gereken hayvansal protein kaynaklarının başında geliyor. İnsan sağlığı için gerçekten çok faydaları var ama doğru beslenmedeki önemi de gerçekten çok büyük. Çünkü tavuk biliyorsunuz doktor tavsiyesiyle hazırlanmış bütün diyet listelerinin, perhiz listelerinin başında gelir. Özellikle bizim ülkemizde genç nüfus oldukça fazla. Bunu düşünürsek ve büyüme dengesini de düşünürsek bol bol tavuk tüketmemiz gerekiyor. Ve tavuk tüketmek için de işte biz de farklı lezzetli tarifler hazırlıyoruz ki gençlerimiz de çocuklarımız da tavuğu severek tüketsinler. Bu arada ben neler yaptım? Kırmızı biber, karabiber, kekik ve bence tavuğa en çok yakışanlardan köri. Bunların miktarını size bırakıyorum. Ben bir tatlı kaşığı kullandım. Ve biraz tuz. Bir güzel karıştırıyorum. Üzerine zeytinyağı ilave ettim bol miktarda. Güzel bir sos hazırladım. Sonrasında gördüğünüz gibi bir fırça yardımıyla tavuğumun her yerine, özellikle kestiğim o kesiklerin içerisine, çünkü oralardan etimin her yerine dağılacaktır bu sos. Güzelce sürüyorum. Bol bol sürüyorum, hiç kalmayacak şekilde. Sonrasında bir fırın kabına yerleştiriyorum. Borcam kullandım ben. Yine fırın kabınızı da isterseniz zeytinyağla yağlayabilirsiniz. Bir miktar daha tüm kalan sosumu harcıyorum tavuklarımın üzerine. Sonrasında fırına süreceğim. Gerçekten lokum kıvamında etler olacaklar. Önce bir miktar kaşar kullanacağım. 250 gram kadar yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi kaşarı biraz kalın dilimler halinde kesiyorum. Çünkü kaşarlarımı az sonra tavuklarımın aralarına koyacağım. O kestiğim kesiklerin aralarına yerleştireceğim. Tabi sadece kaşar değil, domates de koyacağım. İnanın birkaç gün üst üste bile pişirseniz yemekten asla sıkılmazsınız. O kadar lezzetli. Tadını da çıkarırsınız. İnanılmaz sulu, yumuşacık, lokum kıvamında olacak bu tavuk göğüslerimiz. Özellikle mutfağa yeni giren arkadaşlarım varsa, henüz mutfakta acemilik yaşayan arkadaşlarım varsa, inanın bu tarif sizler için de gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi oldukça basit, yani çok iyi bir aşçı olmanıza hiç gerek yok ortaya güzel bir akşam yemeği menüsü koymak için. Bu arada ben gördüğünüz gibi domateslerimi de yarım ay şeklinde doğradım. Beni kabukları rahatsız etmiyor. O yüzden kabuklarıyla kullandım. İsterseniz siz tabii ki kabuklarını soyabilirsiniz. Kaşar peyniriyle eşit olarak dilimledim aynı kalınlıkta. Ve onları da her dilimin yanına bir tane de domates olacak şekilde bir güzel yerleştiriyorum. Şimdiden bile görüntüsü ne kadar harika. Tabii ki tamamen pişecek. 180-200 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi evimi de mis gibi kokular sardı. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir ana yemek hazırladık. Şimdi servis tabağıma alıyorum ben parçamı. Biliyorsunuz tavuk göğüslerim oldukça büyüktü. Şimdi sizler için dilimleyeceğim. Ne kadar yumuşak olduğunu da görebileceksiniz böylelikle. Bir tanesi bir kişi için fazla olabilir. İsterseniz parçalayıp da servis yapabilirsiniz tabii ki siz. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Daha fazla güzel ve sağlıklı tarif için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınız ve görüşleriniz benim için gerçekten çok kıymetli. O yüzden tariflerimi uyguladıktan sonra ya da uygulamadan yorumlarınızı ve görüşlerinizi bana yorumlar kısmında iletirseniz çok çok mutlu olurum. Hoşça kalın.